öncelikle 55 tane zincir yaparak başlıyoruz. 55 zinciri yaptıktan sonra dönüş için 3 tane daha zincir çekip sondan 4. zincirin başına ikili trabzan yapıyoruz. Sıra boyunca tüm zincirlerin başına birer tane ikili trabzan yapacağız. İlk sıramızı tamamladıktan sonra dönüş için 3 tane zincir çekiyoruz ve ilk trabzanın başına değil, ikinci trabzanın başına bir tane trabzan yapıyoruz. Modelimizin bu başlangıç kısmı bluzun alt kısmı olacak. O yüzden bu kenara hep düz yapacağız. Artırma ve çoğaltma işlemi yapmadan. Şimdi 3. sıra için dönüş yaparken en son trabzanın başına 2 tane trabzan yapıyoruz. Burada artırma işlemi yapıyoruz. Artırma işlemimizi yaptıktan sonra 3 tane zincir yapıp ilk trabzanın başına bir tane daha trabzan yapıyoruz. Burada ikinci trabzanın değil, ilk trabzanın başına yapıyoruz. Modelin bu kısmında artırma işlemi yapacağız çünkü. Daha sonra ikinci trabzanın başından tekli trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Sırayı bitirdiğimizde bluzun alt tarafında oluyoruz. Burada artırma işlemi yapmadan 3 tane zincir yapıp dönme işlemimizi yapıyoruz. İlk trabzanın değil, ikinci trabzanın başına ikili trabzan yapıp bu sıranın sonuna geleceğiz şimdi. Sıra sonuna geldiğimizde yaka için yine artırma işlemimizi yapacağız. Son trabzanın başına 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve 3 zincir yapıp dönme işlemimizi yapıyoruz. İlk trabzana ikili trabzan yapıyoruz. Sonraki trabzanlara tek trabzan yapıp devam ediyoruz. Sekizinci sırayı da artırma işlemiyle tamamladıktan sonra kol için 33 tane zincir yapıyoruz. Sondan 4. zincirin başına ikili trabzan yapıyoruz. Her zincire ikili trabzan yaparak modelin birleşme kısmına geleceğiz şimdi. Son zinciri de ikili trabzan yaptıktan sonra ikili trabzanların başına birer tane ikili trabzan yaparak modelimize devam ediyoruz. 3 sıra hiç artırma işlemi yapmadan kol için ikili trabzanlara devam ediyoruz. Sırayı tamamladıktan sonra kolun ön kısmını tamamlamış oluyoruz. 12. sırada 62 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra burada azaltma işlemine gideceğiz. Bir tane trabzanı yaptık ama bitirmedik. İkinci trabzanı yapıyoruz. Yine bitirmiyoruz. 3. trabzanı yaptıktan sonra üçünü birlikte bitiriyoruz. Bu şekilde azaltma işlemi yapacağız. Şimdi 3 tane zincir yapıp bir sonraki sıraya geçiyoruz. Burada da azaltma işlemi yapacağız. İkinci trabzanın başına bir trabzan yapıyoruz ama son bitişini yapmıyoruz. Tığımızda 2 tane ip kaldı. 3. trabzanın başına da ikili trabzan yapıyoruz ve 3 ipi birlikte geçiriyoruz. Bundan sonraki trabzanların başına birer tane ikili trabzan yaparak sıraya devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde yine azaltma işlemi yapacağız. Sondan 3 trabzanı birleştirerek azaltıyoruz. Bir tane zincir yapıp dönüşümüzü yapıyoruz.
Burada da 3 trabzanı birleştirip azaltma işlemimizi yapıyoruz. Dokuz sırayı azaltma işlemi yaparak tamamladıktan sonra 10. sırada artık artırma işlemi yapmaya başlayacağız. Son trabzanımızı yaptığımızda yanına bir tane daha trabzan yaparak artırma işlemi yapacağız. 11. sıraya geçerken 3 tane zincir yapıyoruz. Ve ilk trabzanımızın başına bir tane daha trabzan yaparak artırma işlemimize devam ediyoruz. 9 sıra artırma işlemi yaparak modele devam ediyoruz. Dokuz sıra artırma işlemi yaptıktan sonra 10. sırada kolun arka tarafını yapmak için yine 33 tane zincir yapıyoruz. Zinciri yapıp sondan 4. zincirin başına ikili trabzan yaparak kolumuzu oluşturmaya devam ediyoruz. Kol için 3 sıra trabzan yaptıktan sonra 4. sırada 58 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir yapıp dönüyoruz. Burası modelin arka tarafı olacak. Düz bir çizgi olacak burası. Bu sıralarda artırma işlemi yapmıyoruz. 17 sıra hiç artırma yapmadan ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. 17 sıra ikili trabzan yaptığımızda modelin arka tarafını tamamlamış oluyoruz. 18. sırada ikinci kolun arka kısmını yapmak için 33 tane zincir yapıyoruz. Ve sondan 4. zincirin başına ikili trabzan yaparak modele devam ediyoruz. 3 sıra ikili trabzan yaparak ikinci kolun arka tarafını tamamlayacağız şimdi. İkinci kolun arka kısmını tamamladıktan sonra 3 tane zincir yapıyoruz. Artık azaltma işlemine gidiyoruz. 3 tane trabzanı birleştirerek azaltma işlemi yapacağız. 9 sıra boyunca azaltma işlemi yaparak modele devam ediyoruz. 9 sıra azaltma işlemi yaparak ikinci kol boşluğunun arka tarafını tamamlamış oluyoruz. Şimdi artırma işlemi yapacağız. Son trabzana ikili trabzan yaparak artırma işlemimizi yapacağız. 9 sıra boyunca bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemde kol boşluğunun ön tarafını tamamlamış olacağız. 9 sıra ikili trabzan yaparak artırdıktan sonra ikinci kolun ön tarafı için buluşalım. Dokuz sıra artırma işlemimizi tamamladıktan sonra ikinci kolun ön kısmı için 33 tane zincir yapıyoruz ve sondan 4. zincirin başına ikili trabzan yaparak ikinci ön kolumuzu tamamlıyoruz. 3 sıra boyunca ikili trabzan yaparak ikinci kolu tamamlayalım.
Şimdi modelin ikinci ön kısmına geçiyoruz. Burada 62 tane ikili trabzan yaptıktan sonra azaltma işlemine başlıyoruz. 3 zincir yapıp sırayı dönerken 3 tane trabzanı birleştirerek azaltma işlemi yapıyoruz. Dokuz sıra yaptıktan sonra modelimiz artık bu şekilde görünüyor. Modelin kenarlarının daha güzel durması için alt kısmı hariç diğer kenarları sık iğne yaparak kaplayacağım. Sık iğne yaparken başlangıç ve bitişte kalan ipleri de içine alarak devam ediyorum ki sonrasında daha güzel bir görüntü oluşsun. İlk sırada bütün trabzanların başına sık iğne yapıyorum. İkinci sırada sık iğne yaparken ikili geçirmiyorum. Sadece öndeki kısmından geçirerek sık iğne yapmaya devam ediyorum. Üçüncü sırada sık iğne yaparken öndeki kısımdan değil arkadaki kısımdan geçirerek sık iğne yapmaya devam ediyorum.